Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün zayıflama iğnelerini konuşacağız. Hep gündemde değil mi? Son birkaç aydır, belki de birkaç yıldır. Çok fazla gündemde. Bakalım detaylarını soracağım şimdi. Diyetisyen Doktor Nilsu Özçiftçi şu anda yayın konuğum. Nilsu Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi sabahlar ederim. olsun. Sağ olun, size Harika de. görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, siz de öyle. Bugün zayıflama iğnelerini konuşalım istedim. Zayıflama iğneleri nelerdir? Vücutta nasıl bir etki gösteriyor? Aslında zayıflama iğneleri bizim bağırsaklarımızda doğal olarak bulunan hormonları taklit ederek etki gösteriyor. Vücudumuz bu hormonlara yabancı değil. GLP-1 dediğimiz bir iştah hormonumuz var. Bu hormon bağırsaklardan salgılanıp mideye artık doyduk sinyalini veriyor aslında. Mideden besinler bağırsağa geçtiği zaman yavaş yavaş salgılanmaya başlıyor. Bir de yeni nesil iğnelerde özellikle GLP-1 ile birlikte GIP hormonlarını da birlikte kullanıldığını görüyoruz biz. GIP hormonu da insülin salgılanmasını uyarıyor pankreastan. Bu da bir iştah hormonu. Bunların ikisi birlikte iştah hormonlarını düzenleyerek aslında bir etki gösteriyorlar. Zayıflama iğnelerinin çalışma prensibi bu şekilde oluyor. Kimler zayıflama iğnesi kullanabilir? Herkes kafasına göre mesela şöyle de duyuyoruz. Arkadaşım kullanıyor, arkadaşıma çok iyi geldi ben de Evet. kullanayım. Gidiyor bir şekilde yazdırıyor, ulaşıyor. Kesinlikle Oluyor yani öyle. böyle şeyler. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Mutlaka burada hekim değerlendirmesi önemli. Kan tahlilleri önemli, hastaların sağlık sorunları önemli. Hatta ailedeki genetik hastalıklar bile burada önemli oluyor. Kesinlikle kendi başlarına kullanmaya başlamalarını asla önermem. Bu birazcık buna döndü zayıflama iğnesi kullanımı, aslında çok yanlış. Peki iğnelerin yan etkileri var mı? Var galiba değil mi? Evet, var maalesef. Mesela bir sinirlilik hali duyuyorum etrafta. Evet, Agresyon. evet, aynen Böyle öyle. ansiyete, Sinirlilik de olabiliyor, halsizlik olabiliyor tam tersi. kronik yorgunluk hissi. Evet. Kabızlık yapabiliyor, iştahsızlığı aşırı derecede etkileyebiliyor. Aslında bu iğnelerin Keyif kaçırıyor esasında baktığımızda değil mi? evet, kesinlikle öyle. Bizim istediğimiz bir etki, evet, iştahı baskılaması, ama bazen o kadar yüksek düzeyde görüyoruz ki bu etkiyi, artık bir yan etki olmaya başlıyor bu iştahsızlık ve kişiler bunu bir fırsat olarak görebiliyorlar. Zaten iştahım yok, o gün hiçbir şey yemeyeyim, tek öğün besleneyim. Bu da zaten iğnenin getirdiği bir halsizlik var. Halsizliği tetiklemiş oluyor ya da işte şeker düşmeleri, yükselmeleri, bunlar sinirlilik haline de sebep olabiliyor. Böyle yan etkileri çok görüyoruz. Ve kabızlık çok önemli bir yan etki bence. Bence de Çok evet. büyük sorunlar yaşıyorlar bununla ilgili. Hatta ciddi problemlere yol açıyor. Makat çatlağına sebep olabiliyor. Bunu kontrol edemeyebiliyorlar. Yan etkileri aslında yönetmezlerse çok ciddi olarak görebiliyorlar maalesef. Evet, riskli yani o anlamda. Evet. Peki beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Beslenmede en önemlisi öğün atlamamak. Dediğim gibi bunu bir fırsat gördükleri için hiçbir şey yememeye çalışıyorlar, ama amaç bu değil Ama orada aslında. direkt kastan gitmiyor mu Evet. Nilsu Hanım? Mesela kastan kaybedip ben mesela evet o kilo vermiş insanları görüyorum ama yüzlerinde böyle bir Evet. bitiklik, yani böyle bir düşüklük, Evet. enerji yüksek değil zaten, onu geçiyorum. Aynen öyle. Ama böyle kaslar erimiş gibi, yani böyle ne bileyim sağlıklı bir görüntü olmuyor evet, o zayıflama zaten bu şekli. zayıflama iğnesi yüzü dediğimiz bir aynen öyle. Harikasınız. Zayıflama iğnesi yüzü dediğimiz bir çökkün bir yüz ortaya çıkıyor. Çünkü kas kaybı genellikle ya vücut sarkmalarıyla kendini gösterir ya da yüz birazcık böyle çöker. O belli bir tiptir aslında bu iğneleri kullanan kişilerde. Kas kaybını biz çok fazla görüyoruz. Çünkü dediğim gibi öğün atladıkları için ya da çok düşük miktarda kaloride
beslendikleri için bu sefer beslenme yetersizliği oluşmaya başlıyor. Doğal olarak protein de azalıyorlar öğünler azaldığı için. Kas kaybını biz kesinlikle çok önemsiyoruz bu durumda. Düzenli bir her öğünde protein alımı çok önemli. Sabah kahvaltılarında işte yumurta, peynir gibi diğer Nasıl öğünlerde... alsınlar proteini? Sabah kahvaltıda mesela yumurta, evet, değil mi? yumurta, peynir, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Lor'da yüksek protein varmış, Aynen doğru mu? öyle, evet doğru ve kalorisi de düşüktür diğer peynirlere göre Öneriyor biraz musunuz? daha. Öneririm, öneririm, kullanabilirler. Çünkü iştah da biraz azaldığı için az miktarda kaliteli besinler tüketmek önemli oluyor bu durumda. Diğer öğünlerinde de önceliği proteine verebilirler. Sebzedense ya da çorba gibi sıvıdansa, mideleri çabuk doluyorsa tabii böyle bir şikayet varsa önceliği proteine vermeleri gerekiyor. Et, balık, tavuk bunları öncelikle tüketip sebzeye ve tahıllı ekmeklere de çok önem vermeleri lazım. Bizde birazcık toplum olarak zayıflama denilince hemen ekmeği keselim, ekmeği bırakalım gibi bir düşünce oluyor maalesef. Esasında öyle değil. Çok yanlış. Zaten burada bir kabızlık problemi olduğu için bizim en önemli tahıl kaynağımız, lif kaynağımız ekmekler. Ekmeklerden de güzel, Lif kaliteli zengini. bir lif alabildiğimiz için bunu bıraktıkları zaman kabızlığı etkilemiş oluyor. Hangi ekmek türünü öneriyorsunuz Nisan Hanım? Kepekli ekmeklerde biraz şöyle bir şey olabiliyor. Hem kadınlarda demir eksikliğini tetikleyebiliyor. Hem de sonradan kepek eklenmiş beyaz un gibi bir içerik de olabiliyor. O yüzden diğer tahıllı ekmeklerden güvendikleri, içeriğini bildikleri ekmekler olabilir. Tam buğday. Çavdar olabilir, tam buğday olabilir, kara buğday olabilir. Bunları tüketebilirler. Evet, bunlar da olabilir. Hani beyaz un olmasın. Beyaz un olmasın, evet. O çok çünkü şey yapıyor. O zaten Maalesef. karın ağrıtıyor ya. Aynen öyle maalesef. Artık biz çocukken ağrıtmıyordu ama artık ağrıtıyor. Şimdi Yemiyoruz. biraz kaliteleri de düştüğü için daha fazla yan etki görüyoruz Evet, maalesef. ata tohumu gitti. Bu iğneleri bırakınca neler oluyor? Eski kilosuna mı dönüyor insanlar? Nasıl oluyor? Dönebiliyor. Dönebiliyor. Evet. Çünkü beslenme düzenini oluşturmuyorlar. Düzgün bir öğün takibi olmuyor. Genellikle işte tek öğün besleneyim, hızlı kilo vereyim dedikleri için bu sefer metabolizmalarını da bozuyorlar. Çünkü metabolizma hızı hem kiloyla hem de boyla artan bir şey. 100 kilodaki biriyle 90 kilodaki biri aynı derecede kalori harcamıyor aslında. Metabolizma hızları bir değil. Ne kadar az beslenirlerse metabolizma hızları da o kadar düşeceği için vücut çünkü hemen kendini adapte eder. Bu sefer kalori harcamaları, aldıkları kalori bunları tutturamıyorlar. Vücut zaten bir alışma sürecinde bu iğnelere. Kalori miktarını ve öğün düzenini de ayarlayamazlarsa aslında vücut biraz bocalıyor. Zaten bir alışma döneminde. Bu süreci iyi yönetemezlerse iğneyi bıraktıktan sonra oturmuş bir beslenme alışkanlığı yok. Oturmuş bir düzen yok. Bu sefer tekrar yemeye başlıyorlar. Çünkü bu iştah hormonlarını önemli olan salgılatmak değil. Zaten bunlar vücutta salgılanıyor. Ama bunun sistemlerinde, işleyişlerinde bir problem var. İğne bunları düzenliyor. Eğer düzenli bir öğün oluşturmazlarsa, sporlarına dikkat etmezlerse, kas kaybını arttıracak şekilde bir yaşam tarzı sürdürürlerse iğneyi bıraktıktan sonra eski kilolarına da dönerler. Hatta çok daha fazlasını bile alırlar metabolizmalarını bozdukları için. Ama o şeyi çok güzel söylediniz. Dediniz ya iğne kullanma yüzü. Evet. Öyle değil mi? Öyle bir yüz var. Evet. Ama Aynen gerçekten öyle. belli oluyor. Çok yani belli göz oluyor altları da maalesef. çöküyor. Kas kaybı olduğu için yüzde de bir çöküklük oluyor. Kesinlikle. Hele belli bir yaştan sonra ise yaşlı bir görüntü de oluyor. Çünkü iğneyi bir mucize olarak görüyorlar. Ne kadar kas o kadar gençlik değil mi? Evet, aynen öyle. Yağ oranını azaltmak aslında Amaç. amacımız. Ama kası eritmek istemiyoruz. Evet, kas kaybı yaratıyorlar. Önemli olan tartıdaki kiloya odaklanmak değil aslında. Biraz buna çok odaklanıyorlar. Genelde kilo verememiş ya da böyle çok uğraşmış ve verememiş kişiler diyeyim.
tartıda sürekli 90 kiloyu görüyor. İşte ilk haftalarda böyle hızlı kilo verdikçe o motivasyon artıyor. 80'lere düştükçe ben biraz daha aç kalayım gibi bir istek oluyor aslında insanlarda. Ama bıraktıktan sonra fark ediyorlar metabolizmalarını bozduklarını ve buradan dönüş çok zor oluyor aslında. Vallahi o kadar güzel anlattınız ki. Teşekkür Artık ederim. üstüne diyecek hiçbir şey yok. Noktayı koydunuz zayıflama iğnelerini. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim. Bekliyorum. Beraberiz zaten. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.